Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi algoritma ve sözde kod konusunda biraz daha ağırlık vermek istedim bu videoda. Sözde kodla ilgili örnekler isteniyordu. Tabii her ikisi olan örnekte yapacağım başka bir videoda ama bu videoda ben sözde kod üzerinden gideceğim. İki tane örnek soru çözeceğim. Yani amacım bu soruları çözerken sözde kod konusunu kafanızda netleştirmeye çalışmak. Sizler bunu kafanızda netleşsin. Her iki soruda da netleşecek ve ayrıca burada benim birçok programlamaya yeni başlayan öğrencimin en çok takıldığı yerle ilgili de bu sorulardan ilk soru şu anki gördüğünüz soru en çok takılan kodlamaya yeni başlayanların en çok takıldığı yer. Matematikte matematikte gördükleri şeyden farklı bir şey görüyorlar. Ondan da bahsedeceğim. Yani programlamaya böyle daha rahat girmenizi sağlayacak hem de sözde kodlar göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir örnek var. Şimdi bu tarz örneklerde bunu da çözmek istiyorum. Adım adım gideceğim bu soruyu çözerken. Hem onu adım adım ilerlerken açıklayarak ilerleyeceğiz. Hem de bu tarz sorular bu şekilde bir soru karşınıza çıkabilir. Seçenekli de olabilir. Seçenek verilmeyebilir. Okulda sınavlarınızda karşınıza çıkabilir böyle. Hem okuldaki sınavlarınızda bu tarz sorular çıkarsa onları çözme açısından bir yardımcı olacak. Hem de pseudokod yani sözlü kod konusunu anlamanız için yardımcı olacak. Netleştireceksiniz kafanızda pseudokod konusunu ve ben çok detaylı açıklayacağım. Birçok konuda olduğu gibi detaylı açıklamalar bulacaksınız bu videoda. Merak etmeyin. Sözlü kod konusu bayağı detaylı bir şekilde iki örnekle pekiştirmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar, şimdi burada şöyle bir gösterim var. İşte biliyorsunuz daha önce yaptığım örnekte de buna benzer işte sözlü kodlar 1, 2, 3, 4 diye numaralandırılıyor. Adım adım ilerliyor yukarıdan aşağı doğru. Başlayla başlıyor işte bitir ya da son. Burada slash koydum ben özellikle. Bazen bitir yazarlar, bazen son yazarlar. Hiç fark etmez. Takılmayın böyle şeyler arkadaşlar. Önemli olan şu mantığı, genel mantığı anlayın. Şimdi burada bakın başla demiş ilk adımda. İkinci adımda x eşittir 2, y eşittir 3 şeklinde atama yapıyor. Sonra x eşittir x artı y şeklinde gidiyor. Buna bakacağız ama bu şekilde yazılabilir arkadaşlar. Bu soru bu şekilde yazılması doğru. Ama bazen şu şekilde de karşınıza çıkabilir. Bakın başla demiş aynı soru bakın. X ok yapmış sola doğru 2'yi almış x'e atıyor. İşte 3'ü almış y'ye atıyor. X artı y'yi x'e atıyor. Yani şimdi bakın bazı okullarda, üniversitelerde ya da ne diyelim ders kitaplarında bu şekilde sözlü kodlarda bu şekilde ok kullanılır. Böyle sola doğru bir ok böyle. Bazılarında direkt eşittir yazar. Programcılık yani yazılımla ilgili olan sözlü kodlarda genellikle eşittir görürsünüz arkadaşlar. Ama daha farklı ortamlarda belki lisede falan olabilir bilmiyorum. Lisede de artık eşittir yazıyorlar ama kimisi böyle yazıyor, yazan vardır. Böyle yazan da bir yerlerde görmüştüm. Örneklerde yani bir yerlerde. Yani şaşırmayın. Bununla bu aynı arkadaşlar. Önce onu söylemek istiyorum. Bakın sizin için aynı soruyu iki farklı şekilde yazdım. Bakın bu gösterim ile bu soru aynı. Tamam, şuradaki sözde kod, pseudokodla buradaki pseudokod aynı. Hiç farkı yok. 2'yi x'e atamış, 3'ü y'ye atamış, x artı y'yi x'e atamış, x artı 4'ü sonra y'ye atamış. Ekrana yaz demiş y, bitir demiş son. Bakın en çok işte öğrencilerimin takıldığı yerde bu. Şimdi bu şey değil, şu fark değil. Bu fark tamam anladık. Bu eşittir anlamına geliyor. Öğrencilerim şurada takılıyor. Hiç yazılıma başlamamış olanlar. Siz de takılabilirsiniz belki. Hocam bir öğrencim şöyle sordu bana. Nasıl? Matematikte şöyle bir şey nasıl mümkün? X eşittir x artıya böyle bir şey matematikte mümkün değil diyor bana. Hani şunu anlıyor. Y eşittir x artı 4. Tamam bu bir fonksiyon grafiği gibi düşün. Y eşittir x artı 4 işte. Tamam. Bu bir line çiziyor değil mi? Doğru çizer. Bir fonksiyon grafiği gibi düşünüyor öğrencim. Ama şunu anlayamıyor. X eşittir x artı y olamaz. Matematiğe aykırı diyor. Aslında bakın bu x eşittir x artı y dediği aslında ne arkadaşlar? X artı y'yi, x ile y'yi topla, bunu x'in içeriğine ata. Yani x'in eski içeriğini y'nin içeriğiyle de y zaten x ve y'nin içeriği burada gözüküyor 2 ve 3. Bunları diyor topla ve x'in içeriğine ata diyor. X 2 idi. Burada 2 ve 3'ü topluyor. X'i ne yapıyor? 5 yapıyor. X artık dördüncü adımdan sonra değişiyor. X dördüncü adımdan sonra beşinci adıma geçerken x'in içeriği artık ne oluyor? 5 oluyor. Bu
Örnek bunu anlatmak için yapılmış bir örnek arkadaşlar. Hani programcılığın ve algoritmanın temelini şurada şaşıran arkadaşları şu x eşittir x artı y'ye şaşıran arkadaşların şaşırmamasını sağlamak için. Çünkü matematiksel olarak şöyle bir denklem saçma. X eşittir x artı y olamaz. Hani bunlar farklı sayılar işte diye düşünün. Pozitif sayılar atıyorum. Tam sayılar şu 5, şu 5, şu 2 diyelim. 5 eşittir 5 artı 2 olur mu? Olmaz diye düşünüyor öğrenci. Ama bu aslında bu eşittir dediği aslında bilgisayar dilinde tamam, bu atamadır. Algoritmada bu bir atama. X artı y'yi topla, x'in içeriği olarak ata. Tamam, bunu bu şekilde düşüneceğiz. Bununla bunun hiç farkı yok. Şimdi hemen soru basit zaten. Bunlar burada ben terminolojileri göstermek için özellikle bu tarz soruları da çözüyorum sizin için. Şimdi x eşittir 2 demiş. Şöyle x eşittir 2 güzel, y eşittir 3. Şimdi x'im 2, şu y'ye değişkenimin içeriği 3. Sonra dördüncü adıma gelmiş x eşittir x artı y. X ne olmuş? X'in şu anki içeriği 2. Y'nin şu anki içeriği 3. 2 ve 3'ü toplamış. X 2'yi karaladım 5 yaptım. X dördüncü adımdan sonra 5 oluyor. Yani beşinci adıma geldiğimizde y eşittir x artı 4 de buradaki x artık 5 arkadaşlar. Buradaki x 5. Dolayısıyla y eşittir x artı 4 olduğu zaman y 5 artı 4 yani 9 oluyor arkadaşlar. 3 değil 9 oluyor. Ekrana yaz y dediği zaman ekrana ne yazacak arkadaşlar? 9 yazacak. Doğru cevap C şıkkı olacak arkadaşlar. Bunu da hani detaylı bir şekilde görmüş olduk. Şuradaki gösterimde ok ve eşittirin ne anlama geldiğini, matematiktekinden farklı bir şey olduğunu programlamadaki eşittirin. Ama benzediğini mesela y eşittir x artı bu benziyor ama bunu anlamayan arkadaşlar için bunun aslında şunların değerini toplayıp şu değişkene artık yeni değeri olarak ataması gerektiğini söylemiş olduk. Devam edelim. Bir sorum daha var arkadaşlar. Şimdi diğer sorum da şu. Aşağıdaki sözde kodu verilen algoritmayı inceleyin diyor. Bu algoritma çalıştığında ekrana hangi sayı yazdırılır? Şimdi bu da döngülerle ilgili bir algoritma arkadaşlar. Döngülerle ilgili bir algoritma. Şimdi bu algoritmayı da inceleyelim. Başla demiş, çözelim hatta. Sonra yine bununla ilgili detay bilgi vereceğim size. Gösterimle ilgili, terminolojiyle ilgili. Hem soru çözeceğiz hem terminolojiyi göreceğiz. Başla demiş, sayı eşittir 1, toplam eşittir 0. Bu tarz şeyler de böyle arkadaşlar sorularda bir yere hemen şu kağıdınızın sınav kağıdının bir kenarına yazın. Sayının ilk değeri. Toplam böyle sayı benim gibi yapın sayı. Toplam deyin altına çizgi çekin tamam mı? Bu sizin için hani hesaplamanızda kolaylık sağlayacaktır. 0 deyin. Sonra döngüye girmiş. Bakın bir döngü var. Döngüler genellikle bu şekilde gösterilir arkadaşlar. Üçüncü seviye dil ya işte bizim C++, Java, C Sharp vesaire gibi diller ve üst seviye işte Python. Bunlar üçüncü seviye ilerisi dillerde artık döngüler bu şekilde pseudokodlarda artık gösteriliyor. Üçüncü seviye diller çıktıktan sonra diyelim. Bu şekilde gösteriliyor. Ama çok eskiden daha farklı bir şekilde gösteriliyordu. Ondan da bahsedeceğim ama şimdi sorumuza devam edelim. Döngü demiş, döngü sonu demiş. Bakın 4 ile 7 arasında dördüncü step, dördüncü adımla yedinci adım arasında bir döngü var. Bu döngü, bakın bu döngü sayı değişkeninin içeriği 4'e eşit ve 4'ten küçük olduğu durumlarda devam eder. 4'ten büyük olduğu durumlarda mesela 5 oldu diyelim. O zaman döngüden çıkar. Döngü sonuna gelir, çıkar. Aksi takdirde 4'ten küçük olduğu durumlarda gelir, 4'e gelir, 5'e gelir, 6'ya gelir. Sonra sayının içeriğine tekrar bu kontrol edilir şuraya gelip. Kontrol edildiği zaman eğer hala 4'ten küçükse tekrar 5, 6, tekrar kontrol sayı değişiyor bu arada. Kontrol. Bu şekilde döngü sürekli döner durur arkadaşlar. Bu şekilde bir döngü oluşuyor yani bakın şurada sürekli dönüyor. Ama ne zamanki sayı mesela 5 oldu diyelim o zaman buradan çıkar döngü sonuna gelir. Döngü sonundan daha doğrusu şöyle döngü sonundan çıkar. Döngü sonuna geldiği zaman tekrar başa gönderiyor normalde. Şimdi döngü bu bir while döngüsünün arkadaşlar aslında gösterimi tamam mı? While sayı küçük eşittir 4 gibi düşünün. Şurada döngü yerine while gibi düşünün. Bu şekilde bu da tekrar başa gidiyor. Ama 5 olduğu zaman sayı bu 7'den artık döngü sonundan çıkar. Toplamı ekrana yazar ve son der biter. Şimdi bu şekilde bunları gösterdikten sonra şöyle devam edelim. Bunu bir sileyim arkadaşlar. Daha rahat göstermem için şunları silmek istiyorum. Şimdi bu arada şunu da şöyle yaparlar. Bunu kimisi bakın burada ben tab bıraktım boşluk. Kimisi bırakır, kimisi bırakmaz. Yani bunu buraya da yazabilir. Bunu şuraya da yazar. Ama
Genellikle yabancı üniversitelerin ders notlarına baktığımda ben bu şekilde tab yapıyorlar arkadaşlar. Bırakıyor ya da şu beşi de tablıyorlar hatta. Ama kimisi de bırakmayabilir. Hani siz anlayacaksınız. Yani bırakmayanı da gördüm. Döngü sonu dediği zaman döngünün şey yaptığını başa tekrar döneceksiniz. Şuradaki ifadeyi kontrol edeceksiniz. Şimdi sayı bir, toplam 0 idi. Girdik döngüye. Sayı küçük eşittir 4 mü? Hemen bakacağız. Bir küçük eşittir 4 mü? Doğru. O zaman devam edelim beşinci adıma. Toplam eşittir toplam artı sayı. Toplam 0'dı. 0 artı sayı ne yapar? 0 artı bir, sayı bir olduğu için bir yapar. Toplamın içeriği bir oldu. Sonra sayıyı da değiştiriyor altıncı adımda. Sayı eşittir sayı artı bir oldu. Sayı 2 oldu arkadaşlar. Sonra döngü sonu. Döngü sonu olduğu zaman tekrar şuraya gidiyor. Tamam, şuradan şöyle buraya gidecek. Sayı küçük eşit mi 4 mü diye bakıyor. 2 küçük eşittir 4 doğru mu? Doğru. Doğruysa devam et. Toplam artı sayı tekrar. Toplamın değeri 1'di. Sayı 2'ydi. Bakın bu tablo neden önemli? Bu yüzden önemli. İşte böyle bir tablo yapmazsanız hatalı cevaplarsınız soruyu. Şaşırırsınız. Toplam artı sayı ne yapıyor? 2 artı 1 3 yapıyor. Kime atacağız? Toplama atacağız. Toplam 3 oldu arkadaşlar. Toplam 3 oldu. Sayı artı 1 oldu. Sayı 3 oldu. Şimdi de sonra tekrar döngü sonunda buraya tekrar başa gel döngü dördüncü adıma. Sayı küçük eşittir 4 mü? 3 küçük eşittir 4 mü? Doğru. True. Doğru olduğu için tekrar aşağı gitti. Beşinci adım. Toplam eşittir toplam artı sayı. Ne oldu arkadaşlar? Toplam 3 burada. Sayı 3 daha 6 yaptı. Tamam. Bu 6 oldu. Sonra sayı eşittir sayı artı 1. Sayı eşittir sayı artı 1 oldu arkadaşlar. 3'tü 4 oldu. Tekrar döngü sonu buraya. Döngü sonu demek tekrar şuraya atıyor. Koşula bakıyor. Yani 4'e geliyor. 4'e boş boş gelmiyor. Koşula bakmak için geliyor. Ve eğer koşul doğruysa alttaki beşinci adımdan devam etmek için geliyor. Eğer koşul yanlışsa ne oluyor? Döngü sonundayım. Bir sonraki adıma çıkıyor. Yani döngüden çıkıyor. Döngü sonu kaçsa onun bir sonraki adım 7. 7'nin bir sonraki adım 8. 8. adımdan devam edecek. Yanlış olursa. Sayı küçük eşittir 4. Bakın eşittir işareti olsun. 4 küçük eşittir 4 doğru mu? Doğru. Eşitlik olduğu için o yüzden tekrar devam ediyoruz. Toplam artı sayı ne yaptı? 4 6 daha 10 yaptı. Toplamımız 10 oldu şu anda. Arkadaşlar sayı eşittir sayı artı 1. Sayımız 5 oldu. Tekrar döngü sonu. Tekrar yani yedinci adımdan 4'e gittik. Burada yine tekrar koşul kontrolümüz var. Sayı küçük eşittir 4. Şimdi 5 küçük eşittir 4. Doğru mu arkadaşlar? Soru işareti. Tamam mı? Hayır. False. Yanlış. Doğru değil. 5 büyük bir kere. O yüzden artık döngümüz çıkıyor. Döngüne çıkacağız. Döngü sonundan sonraki adım. 7'den sonraki adım 8. 8. Toplamı ekrana yaz. Toplam kaç? 10. Ekrana 10 yazacak. Tamam mı? Ve algoritmamız sonlanacak. Bu algoritma çalıştığında ekran hangi sayı yazdırılır? Cevap D arkadaşlar. Bu şekilde bir çözüm. Bu tarz sorularda hani bu şekilde davranacağız. Döngüler bu şekilde ifade ediliyor dedim. Şimdi şunları bir temizleyelim. Yine işin biraz daha böyle hani terminolojisiyle ilgili bir bilgi verip dersi bitireceğim bu videoyu. Şimdi arkadaşlar sizin için bakın bunları da yazdım. Bu yazdığımız bakın şu sözde kod, bu sözde kodların aynı bakın bu sözde kod şu az önceki sorudaki sözde kodun aynısının farklı bir terminolojide ifadesi bu. Bu sözde kod, pseudokodla bu pseudokod aynı. Bakalım çok hızlı bir şekilde inceleyelim. Başla demiş. Sayı eşittir 1 demiş. Toplam eşittir 0. Buralar aynı zaten. 1, 2, 3 bunlar okey aynı. Burada bakın demiş ki eğer sayı küçük eşittir 4 ise 5. adıma git. Değilse 8. adıma git demiş. Bakın bunu da if else ile göstermiş. Bu gösterim eski bir gösterimdir. Yani dediğim gibi hani bu 3. seviye diller çıkmadan önce işte daha böyle basit basic falan basic dilinde böyledir işte goto falan vardır arkadaşlar. Tamam mı? O tarz dillerin zamanındaki pseudokodlar böyleydi. Ama şimdi hala bu geçerli mi? Geçerli. Yanlış mı? Değil. Doğru. Bu da doğru, bu da doğru. Ama artık bu tercih ediliyor arkadaşlar. Bu şekilde tercih ediliyor ama yine de bilin hani bu da doğru. Hani anlamanız için genelde eğitimlerde hani yabancı üniversitelerde incelediğim zaman bunu önce gösteriyorlar ki ben de öyle yaptım. Bu yöntemi gösteriyorlar. Yani böyle adım adım ilerlemeyi gösteriliyor. Daha sonra hani biraz daha böyle kafasına oturunca öğrencinin bu tarz şeyler ondan sonra hani adım adım ilerleme mantığı oturduktan sonra döngüleri böyle biraz daha atraksiyonlu gösteriyorlar ki öğrenci de kafasında netleşmiş oluyor artık adım adım ilerleyecek. Devam edelim. Eğer sayı 4'ten küçük ise 5. adıma git. Değilse
küçük eşit 4 ise beşinci adıma git, değilse sekizinci adıma git. Bakın mesela bir örnekte, az önceki bu örnekte bir küçük olduğu için bir küçük eşittir 4, 5'e gidecek. Toplayacak toplam artı sayı. Sonra bir sonrakine gidecek. Sayı artı bir. Az önce yazdım ya hani tablo tek tek böyle hesapladım. Aynı algoritma. Sonra bakın döngü sonu dördüncü adıma git. Görüyor musunuz? Döngü sonu dediğim şey aslında bakın bir döngü. Yani şurada döngü sonu demiş. Burada dördüncü adıma. Şu biraz daha ilkel, kaba yöntem. Şu daha yeni, modern yazım. Yani döngüleri pseudokodda ifade yöntemlerinde şu modern yöntem şu anda yabancı üniversitelerde tercih edilen bu ama şu eski yöntem bu da ilk olarak bunu gösteriyorlar. Bu tarz yöntemi gösteriyorlar ki ben de gösterdim. Hani step by step ilerlemesini bir algoritmanın, bir kodun, bilgisayarların adım adım çalıştığını öğrencinin anlaması için bu şekilde gösterilir. Böyle döngü de hani en azından bilginiz olsun, görmüş olun. Dördüncü adım ama aynı şey. Dördüncü adıma gidiyor. Tekrar bakıyor. Yani aynı şey. Şunu anlamanız için yani döngüyü anlamanız için de güzel bir örnek oldu aslında bu. Hani buradaki hocam bu döngü sonu nasıl yani? Hani ne demek bu döngü sihirli bir kelime mi? İşte bu aslında şu. Tamam mı? Bilgisayarlar arkadaşlar hani aslında elektronik mühendisli arkadaşlar varsa aramızda ben de elektronik mühendisliği kökenliyim. Bilirler. Hani orada aslında makine dilinde goto vardır. Belli bir memorideki belli bir lokasyona git çağrısı var. Aslında orada olan o işin arka tarafında yani machine tarafında makine tarafında olan o ama artık biz de high level'a çıktığımız için yüksek seviye dillerle kod yazdığımız için Python gibi, C++ gibi orada Goto falan yazmıyoruz ama eskiden çok eskiden ilk bilgisayarlar çıktığı zaman elektronik bilgisayarlardan bahsediyorum. Mekanik bilgisayarlar çok eski tabii onlardan değil. 60'larda 50'lerdeki işte 70'lerin başı Basic dili 80'lerde de kullanıldı. Basic dili ben de ilk öğrendiğim dillerden bir tanesi Basic'tir. Orada mesela Goto var. Goto der mesela 40, 10, 20, 30, 40, 50 diye başlar. İşte Goto 40 der. Bu 4 yerine bu 10 diye başlar. Kullanan varsa aranızda Basic, aramızda arkadaşlar. Bizim zamanımızda lisede seçmeli dil programlama vardı ve Basic öğrenmiştik. Bundan uzun yıllar önce. E, Yani 25-30 sene önce. Dolayısıyla eski dillerde böyle yok işte. Biraz daha donanıma yakın, low level oluyor o diller işte. Yani makineye yakın. Buraya git diyor. Sonra devam ediyor, devam ediyor. İşte eğer 5 olduğu zaman sayı ne yapıyor? Sayı 5 olunca sekizinci adıma gidiyor. Bakın döngüden çıkma olayı. Toplama ekranı en son. Aynı, hiçbir farkı yok. Evet arkadaşlar. Bu şekilde umarım sözde kodla ve döngülerle ilgili ve sözde kodun genel kullanımı, genel prensiplerini hani bu derste öğrenmiş oldunuz. Bunlarla ilgili yine ben video çekmeyi düşünüyorum. Ama sizden beğeni bekliyorum. Lütfen izliyor herkes, güzel yararlanıyor ama like atmıyor. Lütfen like atalım arkadaşlar, beğeni yapalım. Hani arkadaşlarımıza da tavsiye edelim bunların devamını istiyorsanız. Hani ben bakıyorum like'lara göre karar veriyorum. Şimdi dersi bitirmeden en son size hani bir de duyuru yapayım arkadaşlar. Benim Python kursum eğer algoritmaları bitirdikten sonra yani bütün algoritmalar serimi bitirdikten sonra mutlaka Python öğreneceksiniz eninde sonunda. Okulda artık liselerde, ortaokullarda öğretiliyor. Üniversitelerde öğretiliyor. O yüzden Python öğreneceksiniz arkadaşlar. Size benim Python kursum arkadaşlar. Bakın Udemy'ye girin. Python diye yazın. Python. Enter'a bastığınız zaman bakın karşınıza çıkacak. İlk ilk sırada çıktı. Şu an ilk sırada bazen bir oluyor, bazen 2 oluyor. Değişiyor sırası. Ama ilk sayfada görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda en popüler Python kurslarından ilk sırada olan kurs benimki ama hani ilk 3 sırada oluyor genelde. Bazen bir, bazen 2 değişiyor. Bu kurs arkadaşlar indirimli alabilmeniz için gerekli indirim linkini koyuyorum bu videonun açıklama kısmına. Linke tıklayıp direkt indirimli bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Bu kadar basit, bu kadar kolay arkadaşlar. Programlamayı öğrenmek istiyorsanız algoritmaları kafanıza net oturttuktan sonra bu video serisini bitirdikten sonra bu kursa da kaydolabilirsiniz. Python herkesin öğrenmesi gereken bir dil arkadaşlar. Yapay zekanın ne kadar önemli olduğunu günümüzde artık hepiniz biliyorsunuz. Benim bir daha söylememe gerek yok. Python'da yapay zekanın dili olmuş durumda. O yüzden Python'ı en iyi ve en doğru şekilde en sağlam temellerle öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bu kursun özelliklerinden bir tanesi aynı zamanda nedir arkadaşlar? Bu kursta
Ben bakın bilgisayarlar nasıl çalışır ve bilgisayar yazılıma yeni başlayan için programlamaya giriş şeklinde böyle bir introduction dersleri de yaptım. Yaklaşık işte 1,5 saat civarında bilgisayarların çalışma mantığını da anlatıyorum. O yüzden hani sizler için faydalı. Bilgisayar mühendisleri için de faydalı. Yeni mesela öyle bilgisayar mühendisleri görüyorum ki mesela geçen ODTÜ'de bir işim vardı. ODTÜ bilgisayar mühendisliğini kazanan bir öğrenci hazırlık, İngilizce hazırlık okuyor. Konuştum. Öğrenci diyor ki hocam ben hiç bilgisayar programlama bilmiyorum. Hatta bilgisayarı bile iyi kullanmayı bilmiyorum diyor. Ne yapacağım bilmiyorum falan diyor. İşte bakın bilgisayar mühendisliği kazanmış ODTÜ'ye yüksek puan ama bilgisayar konusunda hiç tecrübesi yok. O yüzden sizin de tecrübeniz yoksa bilgisayarlarla ilgili makineler nasıl çalışıyor, bu bilgisayarlar nasıl çalışıyor en azından sağlam bir temele sahip olun. Üniversitede zaten onu detaylandırırsınız. Ya da merakınız varsa, üniversitede okumuyorsanız bile, yani merakınız varsa bile bunları hani bu kursla bu merakınızı da gidereceksiniz bu kursun ilk başlarında. O yüzden herkes için tavsiye ediyorum. Yani kurs çok geniş bir yelpazeye hitap ediyor bu kurs arkadaşlar. Yani çok böyle dar bir yelpaze değil, çok geniş bir yelpaze. Hani şey de olabilirsiniz. Yani üniversite yeni kazanmış bir öğrenci olabilirsiniz. Lisede de olabilirsiniz. Yani bu lise öğrencilerine de hitap ediyor. Düzgün bir şekilde ve çalışarak, vakit, emek sarf ederek kursları, videoları izlerlerse lise öğrencileri de çok rahat bir şekilde öğrenebilirler Python'ı. Tabii ki üniversite öğrencileri de öğrenebilir. Artı bu kursu hani o şekilde hazırladım ki mesela siz bir şirkette yöneticisiniz ama işte teknolojiye ilgi duyuyorsunuz. Yani nedir bu Python merak ediyorsunuz. Siz de bu kursu alarak yani Python'ı öğrenebilirsiniz ama tabii ben dilin bütün de teferruatını anlatıyorum. Yani siz o teferruatı hani ne kadarını istiyorsanız o kadarını öğreneceksiniz. O videoları mesela çok detaylı anlatıyorum. İhtiyacınız olduğu kadar izleyebilirsiniz. Ama tabii ki üniversite öğrencilerine kesinlikle bunu tamamını izlemelerini gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Baştan sona izlemeniz gerekiyor bu dersleri. Evet, hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.